Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Bugün yakadan başlanan bir bluz modeli anlatacağım. Yakadan göğüse kadar örüp sonra gövdeyi oluşturacağız. Birbirinin aynısı 2 tane parça öreceğiz. Ölçüler aynı olmalı ikinci parçayı da ördüğünüzde. Öncelikle ipim ve tığımdan bahsedeyim. Bu böyle koton bir ip ama çok ince bir ip değil. 3,5-4 numarayla örülebilen bir ip. Ben 3,5 numarayla örmeyi tercih ettim. Dilediğiniz iple örebilirsiniz. Yazlık bir şey örüyorsanız bu merserize olacaktır. Benim vereceğim dilim ölçüleri de biraz fazla olacaktır sizde ipiniz ince olacağı için. O yüzden santim ölçüsü vereceğim. Zincir ölçüsü vermiyorum. İp kalınlığına göre çekeceğiniz zincir sayısı değişir. Şimdi çektiğim zincir sayısı hem kolu hem omuzları hem de yakayı kapsadığı için 1 metre kadar. Small ve medium bedenler için bu ölçü. 1 metrelik bir zincir çekiyorum. Eğer large ya da x large bedenseniz ve benim kol uzunluğumda bir bluz istiyorsanız o zaman 110 santim çekmeniz gerekiyor zincir sayısını. Daha kısa kol istiyorsanız large ve x large'da 1 metre yeterli olacaktır yine. Benim yaptığımdan daha kısa istiyorsanız. Yani kol uzunluğunu biraz daha fazla tutmak istiyorsanız burada çekeceğiniz zincir sayısını 1 metreden fazla tutmanız gerekiyor. Şöyle başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu noktadan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. boşluğun içine şöyle bir tutturma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. İlk sıra zincir sıramız. Yani boşluklar oluşturarak modeli oturtacağız. Modelin temelini oluşturabilmek için bir zincirli temel hazırlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir boşluklarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4. boşluğa. Böyle sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu şekilde bir zincirli boşluk oluşturacağız. Upuzun kafes sırası yaparak bir temel oluşturdum. Bu ilk sıra bizim temel sıramız olacak. Bu zincir sırası bittikten sonra temel sıramızı göstereceğim. Ondan sonra model 1 ve 2 sıra metodunun tekrarı şeklinde ilerleyeceği için bu sıra değil bir sonraki sıra 1. sıra metodunu anlatacağım. Sonra da 2. sıra metodunu anlatacağım. Şimdi 4 tane her zaman 4 zincirle başlayacağız bu modelde. Bütün trabzanlarımız üçlü trabzan olacak. Üçlü trabzanda model çok daha düzgün duruyor. O yüzden ben üçlü trabzan yapmayı tercih ettim. 2 defa doluyorum. O yüzden her seferinde üçlü trabzan dememe gerek yok. Bilin ki üçlü trabzan yapacağız. İlk boşluğumuzun içine, ilk kafesimizin içine 3 seferde yukarı çıktığımız ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Şu baştaki 4 zincir her zaman bizim yukarı çıkarken kenarların düzgün olması için yürüttüğümüz zincir. 2 trabzandan sonra bir zincir ve yine aynı boşluğun içine 2 tane daha üçlü trabzan. 3 seferde yukarı çıktığımız, 2 defa ipi doladığımız trabzanların adı üçlü trabzan. Bu aradaki ikinci kafes atlama kafesimiz. Bir zincir. İpiniz ince ise ve çok sıkı örüyorsanız bu zinciri 2 tane de yapabilirsiniz. Göz kararı karar verin. Buraya battım. Bakın rastgele orta boşluğa batıyorum. Zincirlerin içine değil yani. Bir zincir daha çekip 2 defa dolayarak bir sonraki kafese geçiyorum. Ve bunun içine 2 trabzan, 1, 2, 2 tane trabzan, bir zincir ve yine 2 tane trabzanla dolduruyorum. Bir zincir. Bir sonraki kafese geçiyorum. Bu bizim atlama kafesimiz demiştim. Yine rastgele boşluğun içine bir tane tutturuyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Ve yine bir sonraki boşluğun içinde metodu tekrar ediyorum. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Yani bir kafesi şu dilimle dolduruyorum. İkinci kafesi atlama kafesi yapıp böyle aralara bir zincirle tutturma yapıyorum. Evet. Şimdi benim size tavsiyem böyle ilk sırayı ördükten sonra yakanızda
kendi üzerinizde bir ölçüm yapmanız. Doğru yolda mısınız, değil misiniz? Ördükten sonra daha iyi anlarsınız bunu, ilk sırayı ördükten sonra. Şöyle iki omuzunuzdan tutun, aşağıya kol payları ne kadar kalıyor, gövdenizi dolduruyor mu? İşte istediğiniz uzunlukta oluyor mu kollar? Olmadı söküp biraz daha uzun yapabilirsiniz bu sıradayken henüz. Şimdi bitirdim. 2 defa doluyorum, hiç zincir çekmiyorum. Sıranın sonuna şöyle bir tane üçlü trabzanı yapıyorum. Bunu dikerken içeride alabilirim. Bu kadarı yeterli benim için. Temel sıram bitti artık. Şimdi size anlatacağım birinci sıra metodu. Model 1 ve 2 sıraların tekrarı şeklinde. Şimdi birinci sıra metodunu anlatıyorum. Birinci sıralarda, bütün başlangıçlarda 4 tane zincirle başlıyoruz her zaman. Sıra başları hep 4 zincir. 2 defa doluyorum. Boşluğun içine 1, 2. 2 trabzan, 1 zincir. Bakın şu boşluğun içine. Tekrar yine aynı boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorum. Burada yapmam gereken bu boşluklardan bu boşluklara atlamak. Şu aralara bir zincir çekmiş olduğumuz boşlukların içini bütün sıralarda 2 trabzan, 1 zincir ve 2 trabzanla dolduruyoruz. Buraya atlamak için birinci sıra metodunda 1, 2, 3 zincir çekmemiz yeterli. Çok sıkı örüyorsanız ya da ipiniz çok ince ise, 3 zincir yeterli gelmiyorsa, sıkışık olduysa zincir sayısını 4'e yükseltebilirsiniz. 2 defa doluyorsunuz ve buraya atlayıp yine 2 trabzan, 1 zincir ve 2 trabzan. Bakın. Tekrar 1, 2, 3 zincir, 2 defa doluyorum. Yine buraya atlayacağım. 1 zincirlik boşluğun içine yine 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Aralarda hep 3 zincir. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yürüteceğim. Evet, size birinci sıra metodunu anlattım. Sıranın sonuna geldim. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan var burada. Trabzanlarımız hep üçlü trabzan. Sıranın sonunda bakın şu boşluğun tepe noktasına, yani son noktaya, kenarların düzgün yürümesi için hiç zincir çekmeden ipe 2 defa tığ dolayarak, 2 defa ip dolayarak 3 seferde yukarı çıktığımız bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Böylece birinci sırayı bitirmiş oluyoruz. Model 1 ve 2. sıraların tekrarı şeklinde 4 tane zincir. 2 defa doladım. Geliyorum. Bakın. Şunun tam orta noktasına. Bir zincir çektiğimiz bölümün içine. Yine 3 seferde yukarıya çıktığım 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi 2 defa dolayıp yine 2 tane trabzanı aynı boşluğun içine yapıyorum. Bu kadar. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Ben gevşek örüyorum. İpim de çok ince değil. Eğer sıkı örüyorsanız, ipiniz ince ise bu zincir sayısını 2'ye de çıkarabilirsiniz. Göz kararı bakmanız gerekiyor. Şu ara boşluğa hiç zincirin içine girmeden böyle rastgele tutturuyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Buradaki boşluğun içine metodu tekrar ediyorum. Bu bizim 2. sıra metodumuz. Bütün model boyunca 1 ve 2. sırayı tekrar edeceğiz. 2. sıralarda hep ara boşluklara 1 ya da 2 zincir araya tutturacağız. Tekrar yine 1 ya da 2 zincir diğer boşluğa atlayacağız. Bakın şimdi 1 zincir ya da 2 zincir şu boşluğa rastgele tutturdum. Tekrar bir zincir gevşek çekiyorum. 2 defa doluyorum. Burayı yine aynı şekilde 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanla dolduruyorum. 1 zincir ve 2 trabzan. 2. Araya bir zincir, rastgele tutturdum, bir zincir ve tekrar yine 2 defa dolayıp metodu tekrar edeceğim. Model bu kadar, 1 ve 2. sıranın tekrarı şeklinde. 2. sıra metodunu uyguladığımız bu sıranın sonunda yine boşluğu 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanla doldurduktan sonra
hiç zincir çekmeden 2 defa dolayıp son noktaya kenarların düzgün yürümesi için bir tane trabzan yaptım. 3. sıra metoduna geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle. Her zaman 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. Şu ilk boşluğun içini 2 defa doladığım iple 1. sıra metodunda ne yaptıysam 3. sıranın metodunda da aynı şey yapıyorum. Model 1 ve 2. sıranın birbirini tekrar etmesi şeklinde ilerliyor demiştim. 2 tane üçlü trabzan, 1 zincir, 2 tane üçlü trabzan ve aralarda 1, 2, 3 zincir, tekrar 2 defa doladım. Buraya atladım. 1. sıra metodunda ne yaptıysak bu sırada da aynı şey yapıyorum. Bakın burada 3 zincirle atlayıp 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanla doldurmuştum. Burada da aynı şeyi yapıyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Trabzan derken bu trabzanların hepsi üçlü trabzan. Belirtmeme gerek yok en başta söylediğim için. Tekrar yine 1, 2, 3 zincir ve diğer boşluğun içine atlıyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. 3. sıranın sonunu yine bu şekilde 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanla doldurduktan sonra 2 defa dolayıp son noktaya bir tane üçlü trabzan yaparak kenarların düzgün yürümesini sağlıyorum. 4 tane zincirle yukarı çıkıyorum ve 2. sıra metodumu uyguluyorum. Burada 2. sıra metodu olarak ne uyguladıysak aynısını yapacağız. Yine boşlukları 2 tane trabzan, 1 zincir, 2 defa doladığımız 2 tane üçlü trabzanla boşlukları dolduruyoruz bu şekilde. Sonra 1 zincir, eğer sıkı örüyorsanız 2 zincir demiştim. Buraya batıyorum. Ortaya. Tekrar 1 ya da 2 zincir ve buradaki boşluğa atlayarak 2. sırada ne yaptıysak burada da aynı şeyi yaparak ilerleyeceğim. Ara boşlukları hep 1 zincir batacağım, tekrar 1 zincir çekip boşluğa atlayacağım. Bu sırayı da böyle içeriği 2 trabzan 1 zincirle doldurduktan sonra hiç zincir çekmeden 2 defa dolayıp hep her zaman olduğu gibi üçlü bir trabzanla bitiriyorum. Bundan sonra 4 zincir çekeceğim. Yine burayı aynı metotla doldurup 3 zincir çekip buraya atlayacağım. Yine 3 zincir çekip buraya atlayacağım. İçlerini 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanla doldurup her zaman son noktalara da birer trabzan yapacağım ki kenarlar düzgün yürüsün. Şimdi kol altına gelene kadar bu metodu uyguluyorum. Şimdi bakın burası yaka kısmım, burası da göğsün altına denk gelen kısım. Artık buradan kol açacağım, şu dilimli kısımdan kol açacağım. İlk 1. sıram benim yakamın olduğu bölümdü. Buradan buraya kaç santim ördüğümü size söyleyeyim. 25-26 santim kadar ördüm. Şuradan şuraya kadar. Neden? Kollar biraz bol bir kol oldu bende. Bol kol yapmak istedim. Siz dar istiyorsanız biraz daha az örebilirsiniz. Ama large ya da x-large'sanız mutlaka 25 santim örün. Şimdi aşağıdaki dilimli kısımdan kol altı açacağım. Nasıl yapacağım bunu? Bu herkese göre ölçü değişir. Benim size tavsiyem önce şöyle gövdeyi üzerinizde ölçün. Yani ben kendi üzerimde ölçtüğümde şu boşlukta, yani burada 1, 2, 3 dilim bıraktıktan sonra burada 1, 2, 3 dilim bıraktıktan sonra buraya kadar, yani şurası ve şurası arasında, bakın öne çıkarıyorum ikisini. Şurası ve şurası arasında şuradan şuraya kadar gövdeyi öreceğim ve aşağı doğru ineceğim. Buralar kol altı olacak ve dikilecek. Birbirinin aynısı 2 parça öreceğiz biliyorsunuz bu model için. 2. parçada ördükten sonra kol altlarını buradan birleştireceğim. Ama üzerinizde ölçün. Bakın ben şimdi kendi üzerimde ölçtüğümde şöyle şuradan small ve medium bedenler için söylüyorum. Biraz bol oldu benim üzerime. 38 beden için biraz bol. Ama şöyle bakın 43 santim kadar örmüşüm. Şu boşluktan
şuraya kadar 43 santimlik bölümü gövde olarak ördüm. Nasıl ördüğümü şimdi göstereceğim. Şu çıkıntısı olan bölümden başlıyorum. Burada 1, 2, 3 dilim bırakıp artık ipi koparıp, burada ipi kopardım. Şuradan itibaren buraya kadar öreceğim. Sonra döneceğim burayı. Böyle aşağıda gövdeyi oluşturacağım. 1, 2, 3 dilim. 4. dilim burası. Şöyle aldım. Bu şekilde buradan itibaren 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkıp 2 defa dolayıp buraya trabzanımı yaptım. 1 zincir, 2 defa doluyorum ve 2 tane daha trabzan yapıyorum. Modeli aslında en baştan tekrar kuracağım. Bakın bitiş yerim burada 1 zincirle ortaya battığım dilim oluşturan 2. sıra metoduyla bitirmiştim. Şimdi ne yapacağım? 3 zincirli bölüme geçeceğim ve buraya atlayarak modeli burada nasıl sürdürdüysem burada da o şekilde sürdüreceğim. Yani 1. sıra metodundayım. 2. sıra metoduyla göğüs kısmı bitmişti. Böyle bu şekilde şöyle göstereyim. Bu şekilde buradan başladık ve 1, 2, 3 dilim bırakarak şurada bitireceğim. Bu benim gövde ölçüme uygun olan ölçü. Sıranın sonuna geliyorum. Hatırlarsanız sıra başında 1, 2, 3 dilim boşluk bırakmıştık. Buralar kol altı payı olacaktı. Üzerini ördüm bu şekilde az önce gösterdiğim gibi. Sıra sonuna geldiğimde de yine 1, 2, 3 dilimlik pay bırakıyorum. 3 dilimlik pay bırakıyorum. Sonuncuyu yaptım. Bakın son boşluğun içini, son dilimin boşluğunu yani sondan 4.'nün içini. Şimdi large ya da x large bedenseniz burayı 3 değil 4-5 dilim de bırakabilirsiniz. Daha uzun bir kol istiyorsanız ve ipiniz ince ise mesela 3 ile 2,5'la örüyorsanız ya da 3,5'la örüyorsanız buraları 4 dilim de bırakabilirsiniz. Gövdeyi iyi ölçmeniz gerekiyor. Tamamen üzerinizde ölçerek gideceksiniz. Çünkü ipinizin kalınlığına, kullandığınız tığın kalınlığına göre bu dilim ölçüsü değişecektir. Burayı 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanla doldurduktan sonra 2 defa ipimi dolayıp son noktaya 1 tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yine. Ve artık burayla, bu 3 dilimle, bu baştaki 3 dilimle işim yok. Bunlar benim kolum olacak ve artık sadece şuradan başlayıp şuraya kadar şu 2 alan arasında çalışacağım gövdeyi oluşturmak için. Buraya kadar öreceğim. Buradan buraya kadar örerek böyle bu şekilde bitireceğim. Modeli tekrar edeceğim yani. Artık şurada, şu noktaya son trabzanımı yapacağım. Burayla işim yok. Şimdi yukarı çıkmak için yine 4 tane zincir çekip 2 defa doluyorum. İlk boşluğun içine de yine 2 trabzan, 1 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Klasik bir zincir çekip orta boşluğa, bir zincir çekip tekrar yine bu orta boşluğa atlayarak 2 trabzan, 2 tane üçlü trabzan, bir zincir, 2 üçlü trabzan şeklinde orta boşlukları dolduruyorum. Bakın bu şekilde. Böyle. Buradan geleceğim. Şurada son noktanın içini de 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanla doldurduktan sonra hiç zincir çekmeden şu son noktaya 1 tane üçlü trabzan yapıp tekrar yukarı çıkıp modeli devam ettireceğim. Modeli nasıl devam ettireceğim? Boşlukların arasına 2 tane trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, sonra 3 zincir çekip diğerine atlayacağım. Yani biliyorsunuz 1. sıra metodunu uygulayacaksınız. Bu kadar basit. Şimdi gövdeyi kaç santim örüyorum göstereceğim. Şimdi bitirdim. Bakın burada bitirdim. Şöyle toplamda 41 santim kadar oldu. Şuradan ölçtüğümde de tabii bu benim boy ölçüme göre, işte beden ölçüme göre üzerinizde ölçerek gidin.
Buradan da 19 santim kadar, buradan aşağıda 19-20 santim kadar örebilirsiniz. Kol altından belinize kadar olan bölümde 20 santimlik bir bölüm var. Şimdi aynı parçadan, aynı uzunlukta, aynı genişlikte 2 tane ördük. Yapmamız gereken, ben dikerek birleştirdim. Çünkü altta dilimli bir kısım olduğu için burada tığ kullanmak biraz pot yapıyor. Dikerek şurayı birleştiriyorsunuz. Sonra burayı da birleştiriyorsunuz. Bunlar kol boşluğu. Yakada da şöyle bir şey yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 dilimi birleştirdim. Şu noktayı birleştireceğim. Bu tarafta da yine 1, 2, 3, 4, 5 şuradan itibaren dikeceğim. Ortada bir yaka boşluğu bırakıyorum ama dediğim gibi bu benim beden ölçüme göre. Üzerinizde mutlaka ölçerek gidin. Yaka boşluğunu ne kadar bırakıyorsunuz? Yaka boşluğunu çok dar bırakmayın. Çünkü tığ işinde yaka boşluğunu çok fazla dar bırakmak, yani omuzları çok fazla dikmek hoş bir görüntü vermiyor. Biraz aşağı doğru sarksın, salaş bir görüntü versin diye söylüyorum bunu. İçinize bir gömlekle de giyebilirsiniz bu modeli. İlla bir body ile giymeniz gerekmiyor, delikli bir model olduğu için. Sağ alttaki abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumları, anlaşılmayan kısımları yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.